Bu videoda bayağıdır çekmek istediğim bir video ile karşı karşıyayız. Başlıkta da gördüğünüz gibi Xiaomi 11T'nin uzun kullanım testini yaparken tüm deneyimlerimden de bahsedeceğim. Ayrıca alınır mı alınmaz mı, tavsiye eder miyim? Bu soruların cevabını da net bir şekilde vermeye çalışacağız. Baktığınız zaman Xiaomi 11T 7500 TL'lik satış fiyatıyla karşımıza çıkmıştı. Ancak şu anda dolar kurundaki yükselmeyle beraber 9000 TL hatta 10.000 TL sınırına yaklaştığını söyleyebiliriz. Bunun dışında ikinci seçenek olarak yurt dışı kayıtsız olarak da Xiaomi 11T'yi 5000 TL bantlarında şu anda rahatlıkla bulabiliyoruz. Tabii ki bu fiyat artışları yalnızca ülkemize özel. Yani Avrupa'da şu anda 400 Euro bandında Xiaomi 11T'yi bulabiliyoruz. 350-400 dolar civarında da Amerika'da 8 GB RAM, 128 GB depolamaya sahip olan bir 11T rahatlıkla alınabiliyor. 11T'nin genel fiyatıyla da değerlendirmeyi yapacağız. 11T'nin detaylı bir incelemesini ilk çıktığı zaman da yapmıştık. Onu da kartlar kısmına koyacağım. İzlemenizi öneririm. Orada daha çok teknik detaylara ve kamera testlerine yoğunlaştığımız, oyun performansını test ettiğimiz bir video olmuştu. Yine teknik detaylara değineceğiz ancak çok fazla üstünde durmayacağız. Daha çok kullanıcı deneyimine yoğunlaşacağız. Bu süreçte 11T bana neler hissettirdi, ne gibi deneyimler yaşadım, birlikte hepsine yakından bakacağız. Bana destek vermek için videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İlk olarak tasarımla başlayalım. Telefonumuzun arka kısmına baktığımızda önceki seri olan Mi 10T'den daha köşeli ve biraz daha geniş bir yapısının olduğunu söyleyebilirim. Ve de Mi 11T'nin arka kapağının kavisli bir yapıya sahip olduğunu söyleyelim. Bunun yanında telefonumuzun kamera paketi de Mi 10T'ye göre çok daha az bir çıkıntıya sahip. Bu da özellikle telefonu masaya koyduğumuzda veya kılıfla kullanırken kameraların daha iyi bir şekilde korunmasını sağlayacak. Mi 11T'nin ön kısmına baktığımızda yine delik çentik kamera yapısını görüyoruz. Ekranın üst ve yan çerçeveleri daha da inceltilmiş durumda ve çene kısmındaki boşlukta yan çerçevelerle neredeyse aynı tutulmuş. Bu da telefonu kullanırken daha simetrik bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Bu sayede ekran kas oranımızda da %85'lik bir değeri görüyoruz. Kalınlık ve ağırlık kısmında ise 8.8 mm'lik kalınlığa ve 203 gramlık ağırlığa sahip. Açıkçası Mi 10T'ye göre biraz daha hafifleştirilmiş olsa da yine uzun süreli kullanımlarda özellikle telefonu tek elle kullandığımızda elimizi biraz yorabiliyor. Ve burada 6.67 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlüğünde 395 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan ve ekran akıcılığı noktasında 120 Hz tazeleme, buna ek olarak 480 Hz gibi oldukça yüksek bir dokunma hassasiyeti sunan bu ekranda HDR10 Plus desteğine de yer verilmiş. Bunun yanında ekranımızda 10 bit renk derinliğini bize sunabiliyor. Bu özelliklerin bize nasıl bir faydası var derseniz de özellikle telefondan HDR destekli bir video veya dizi film izlediğinizde gerek renk başarımı olsun gerekse görsellerdeki detaylar gerçeğe çok daha yakın bir şekilde önümüze çıkıyor. Yani özellikle telefondan dizi film izlemeyi düşünüyorsanız Mi 11T sunduğu görsel deneyim açısından en başarılı modellerden biri. Şimdi Xiaomi 11T'nin en iddialı olduğu alana yani donanım kısmına geçtiğimizde 6 nanometre üretim mimarisine sahip olan MediaTek'in üst segment işlemcisi Dimensity 1200'ü görüyoruz. Telefonumuzun gündelik kullanımda bize nasıl bir performans verdiğine değinirsek Xiaomi 11T gerek menüde gezinirken gerekse çoklu sekmeleri arda arda açık bıraktığımızda kesinlikle en ufak bir yavaşlama, performans kaybı yaşatmıyor. Uygulama açılışları da oldukça hızlı. Yani telefonu kullanırken kesinlikle bir amiral gemisi cihaz kullandığınızı hissediyorsunuz. Şimdi oyun performansına da bakarsak 11T 90 FPS desteğini bize rahatlıkla verebiliyor. 60 FPS'te en ufak bir FPS drop'u yaşamadan çok akıcı bir oyun deneyimi aldığımızı söyleyebilirim. 90 FPS'te de çok fazla bir dalgalanma olmuyor ama ara ara 2-3 FPS düşüşler olabiliyor. Yine de oyun deneyimimizi kötü yönde etkilediğini söyleyemem. Yani dostlar Xiaomi 11T hem oyun performansında hem de genel kullanımda bizi kesinlikle üzmüyor. Ayrıca uzun süreli oyun oynadığımızda da telefonumuzda aşırı bir şekilde ısınmanın olmadığını söyleyeyim. MediaTek Dimensity serisiyle stabilite ve ısınma problemini çözmüş diyebilirim. Telefonumuzun kameralarına geçtiğimizde ana kameramızda 108 megapiksel çözünürlüğünde f1.75 diyafram açıklığında 7 elementli lense sahip olan ve portre ve HDR destekli oldukça kaliteli bir kamera bizleri karşılıyor. İkinci kameramızda ise 8 megapiksel f2.2 diyafram açıklığında ultra geniş açı lensine yer verilmiş ve son olarak üçüncü kameramızda 5 megapiksel f2.4 makro çekim kamerası. Dostlar fotoğraf çekim kalitesi olarak özellikle ana kamerasıyla çok güzel kareler yakalayabiliyoruz. Fotoğrafların detaylarında da herhangi bir kayıp söz konusu değil ve renkler de olması gerektiği
gerektiği gibi canlı ve gerçeğe yakın bir şekilde önümüze çıkıyor. Ultra geniş açı kamerayı açıkçası çok beğendiğimi söyleyemem ama makro kamera ve ana kamera noktasında çoğu kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyorum. Düşük ışık performansı da çok iyi değil ancak kötü de diyemem. Yani orta seviyede diyebiliriz. Telefonumuzun video çekim kısmında ise maalesef 4K 60 FPS desteğimiz bulunmuyor. En fazla 4K 30 FPS'e kadar video çekim imkanını bizlere sunuyor. Fakat cihazımızda optik imaj sabitleyici bulunmadığından sadece EIS desteğiyle birlikte videolar çekebiliyoruz ve 4K 30 kare ve 1080p 30 karede güzel çekimler yapabiliyoruz. Şimdi ön kameraya geçersek burada 16 megapiksel çözünürlüğünde f2.45 diyafram açıklığında portre ve HDR destekli bir kamerayı görüyoruz. Bu kamerayla ise EIS destekli Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Xiaomi 11T'nin batarya ve hızlı şarj özelliklerine geldiğimizde 5000 mAh'lik bir batarya ve 67 Watt gibi oldukça iddialı bir hızlı şarj desteğine sahip. Bu adaptörle birlikte Mi 11T'yi 15 dakikada %55 oranında doldurabiliyorken 38 dakikada ise tam olarak doldurabiliyoruz. Burada Dolby Atmos destekli stereo çift hoparlör sistemiyle karşılaşıyoruz. Bu hoparlörler sesleri oldukça pürüzsüz ve net bir şekilde aktarabiliyor. Ses yüksekliği olarak da gayet yüksek seviyelere ulaşabiliyor. Hem telefonda oyun oynarken hem de müzik veya video izlerken çok keyifli bir ses deneyimi verdiğini söyleyebilirim. Xiaomi 11T'nin güvenlik seçeneklerine değinirsek güç dışına entegre parmak izi okuyucuyu görüyoruz. Bu parmak izi okuyucumuz oldukça kararlı ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Hem menüde hem de uygulamalar arasında geçerken gayet hızlı ve sorunsuz bir şekilde kullanabiliyoruz. Yani 11T'nin arayüzünü kullanırken herhangi bir donma, çökme problemiyle karşılaşmıyoruz. Suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda da maalesef cihazımızda herhangi bir dayanıklılığın bulunmadığını belirteyim. Bu yüzden sıvı temasına karşı çok dikkatli olmanız gerekiyor. Evet dostlar, genel özelliklere ve performansa bir baktığımıza göre artık Xiaomi 11T'yi değerlendirmeye başlayalım. Xiaomi 11T'ye baktığımda Mi 10T'den malzeme kalitesi açısından net bir şekilde geride olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası çerçevelerdeki plastik yapı kesinlikle ucuz bir hissiyat vermiyor ama baktığınız zaman Mi 10T'deki gibi alüminyum yani metal bir kasayla karşılaşmıyoruz. Ama telefonu tutarken güven veren bir yapısında olduğunu da belirteyim. Kesinlikle çıt kırıldım bir yapısı yok. Yani burada kullanılan plastik malzeme kalitesi biraz daha üst seviyede tutulmuş. Yine de bu fiyat bandı için amiral gemisi ama fiyat performans özellikleri taşıyan nispeten ucuz diyebileceğimiz bir telefonda metal bir yapının kullanılması çok daha iyi olurdu. Bunun dışında ekran kas oranıyla genel tasarımıyla tasarımsal açıdan Xiaomi 11T benim gerçekten beğendiğim bir cihaz. Ekran kalitesi, ekran akıcılığı olarak da kesinlikle üst seviyede. Xiaomi 11T bir amiral gemisi cihazın ekranından ne bekleyebilirsek neredeyse tamamını bizlere sunabiliyor. Açıkçası 11T'yi öne çıkaran iki detay var diyebiliriz. Bunlardan birincisi kesinlikle performans. Baktığınız zaman kendi fiyat bandındaki açık ara en performanslı işlemcinin kullanıldığını söyleyeyim. Burada Dimensity 1200 işlemcisiyle her türlü oyunda en yüksek grafiklerde 60 FPS hatta PUBG gibi bazı oyunlarda da 90 FPS desteğini bize çok rahatlıkla verebiliyor. Bu fiyat bandındaki bir cihazdan böyle bir performans almak gerçekten önemli bir avantaj. Sadece bunlar için değil, genel uygulama performansı, menüdeki akıcılığı, tüm uygulamaları kullanırken veya aklınıza gelebilecek her türlü senaryoda Xiaomi 11T bize muazzam bir performans sağlıyor. Dostlar, bu performansın yanı sıra Dimensity 1200 işlemcisi oldukça verimli çalışan bir Yonga seti. Baktığınızda performansla batarya tüketimini gerçekten dengeliyor. Eğer bir telefon alayım 3-4 yıl hatta 5 yıla kadar da kafam rahat olsun diyorsanız 11T o performansı size rahatlıkla sunacaktır. Bu telefonla performans açısından, hız açısından herhangi bir problemi uzun vadede de yaşayacağınızı düşünmüyorum. Xiaomi 11T kamera açısından da benim optik görüntü sabitleyici olmayan diğer cihazlarla kıyasladığım zaman en beğendiğim cihaz diyebilirim. Kamera performansı yine gerçekten çok üst seviyede. Burada optik bir sabitleyicimiz yok ama elektronik sabitleyici ile beraber video performansı zirveye çıkmış durumda. Titreşimleri oldukça güzel bir şekilde engelleyebiliyor. Bu telefonu alıp video çekmeyi düşünüyorsanız
düşünüyorsanız da bence mantıklı seçeneklerden diyebilirim. Aynı şekilde fotoğraf kalitesi de hem gece hem gündüz çekimlerinde gayet yeterli seviyede. Batarya performansı olarak da benim bir günümü çok rahatlıkla çıkartıyor. Batarya konusunda da bu telefonla en ufak bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Kamera, performans ve batarya haricinde özellikle hoparlör tarafında Xiaomi 11T'nin vermiş olduğu ses deneyimine gerçekten bayıldım diyebilirim. Hem ses yüksekliği, seslerdeki detaylar ve ses kalitesi olarak gerçekten bir amiral gemisi cihazı da aratmayacak düzeyde. Harman Kardon üretimi olan bu hoparlörler çok iyi bir iş çıkarıyor. Burada hoparlör kalitesi olarak da beklentiniz yüksekse Xiaomi 11T'nin ihtiyaçlarınızı çok rahatlıkla karşılayacağını da söyleyeyim. Evet dostlar, genel bir toparlarsak Xiaomi 11T'yi fiyatıyla birlikte düşündüğümde fiyat performans şampiyonu diyebileceğim bir konumda diyebilirim. Baktığınızda gerçekten ekran tarafında olsun, kamera tarafında olsun, batarya olsun, performans olsun, aklınıza gelebilecek her konuda çok iyi bir denge kurulmuş durumda. Fiyatına oranla şu anda en beğendiğim Xiaomi telefonun 11T olduğunu da belirteyim. Videonun başında söylediğim gibi yurt dışı olarak da bu cihazı 5000 TL bandında bulabiliyorsunuz. Eğer Avrupa'da yaşıyorsanız veya Amerika'da yaşıyorsanız dediğim gibi 400 dolar, 400 euro bandında bu telefon gerçekten çok iyi bir seçenek. 5000 TL'lik yurt dışı fiyatıyla da gayet alınabilir olduğunu belirteyim. Ben garantili olarak almak istiyorum diyorsanız şu anda 9800 TL bantlarında bu telefonu alabiliyorsunuz. Peki sizler Xiaomi 11T hakkında neler düşünüyorsunuz? Alınır mı alınmaz mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve gelecek videolarımızdan haberdar olmak isterseniz de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.